Rangers, Torino, Levante ve Anderlecht'in transfer listesine giren Ryan Fosso, 5 Ağustos'ta Fenerbahçe karşısına çıkacak Sturm Graz'ın ön liberosu. Ama görüntülerini izlediğinizde bu ilginin nedenini ilk bakışta anlamak kolay değil. Rakiplerini sürekli çalımlamıyor. Uzaktan şutları düzenli bir tehdit oluşturmuyor. Ve top gelmeden önce çevresini kontrol etmediği anlarda ciddi hatalar yapabiliyor. Buna karşılık sahipsiz topun düşeceği yeri erken seziyor. Takım derine çekildiğinde savunma hattına girerek dörtlü savunmayı beşliye çevirebiliyor. Ve maçın 90+4'ünde kendi ceza sahasının önünden başlayıp 3 puanlık golü atacak enerjiyi koruyor. Young Boys'da istediğini bulamayınca Vaduz, Fortuna Sittard ve Sturm Graz üzerinden kendi kariyerini kurdu. Peki, oyunu bireysel yetenekleriyle domine etmeyen bu görev oyuncusunda Avrupa kulüpleri ne görüyor? Fosso'yu birbirinden farklı ligler için kullanışlı hale getiren ne? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Fosso'nun savunma katkısı, rakibini sürekli yere seren ya da her ikili mücadeleyi kazanan bir ön libero görüntüsünden gelmiyor. Onun farkı topun sahipsiz kalacağı anı çoğu oyuncudan biraz daha erken sezmesinde. Rakibin pası zayıfladığında, bir kontrol uzadığında ya da hava topu ikinci kez yere düştüğünde Fosso genellikle aksiyona en yakın oyunculardan biri oluyor. Bu erken hareket topu kazandığı anlarda daha da anlam kazanıyor. Çünkü topu aldıktan sonra oyunu gereksiz yere ayağında tutmuyor. Önündeki çözüm açıksa tek pasla kullanıyor. Kanatta boşluk oluşmuşsa hücumu o tarafa yönlendirebiliyor. Rakip savunma dengesiz yakalanmışsa takımının yerleşmesini beklemeden atağı başlatıyor. Hücum devam ediyorsa öne hareketlenerek ikinci bağlantıya katılıyor ya da rakibin topu yeniden kazanabileceği bölgeyi kapatıyor. Bu yüzden Fosso'nun bazı kazanımları istatistikte yalnızca bir pas arası veya topu geri kazanma olarak görünüyor. Fakat birkaç saniye sonra gelen şutun, ceza sahası çevresindeki faulün ya da golün başlangıcı çoğu kez onun rakipten önce yaptığı o ilk hareket oluyor. Fortuna Start döneminde maç başına 6,9 top geri kazanması da bu davranışın birkaç pozisyondan ibaret olmadığını destekliyor. Yine de onu mücadelesiyle orta sahayı domine eden bir oyuncu gibi anlatmak doğru olmaz. Fosso çoğu zaman teması kazanan değil, temas başlamadan önce doğru bölgeye ulaşan oyuncu. Fosso'nun buradaki değeri savunma aksiyonunu gösterişli biçimde bitirmesinde değil, rakibin hücumunu henüz şekillenmeden bozup aynı anda kendi takımının hücumuna ilk dokunuşu hazırlamasında. Bu kesitte rakip ön libero kalecisine yaklaşırken Fosso onu bırakmıyor ve pasın verileceği oyuncuyu önceden takip ediyor. Kötü kontrol gelir gelmez baskıyı hızlandırıp topu kaleciye doğru yönlendiriyor. Buradaki asıl değer ilk müdahaleden sonra durmaması. Koşusuna devam ederek kaleciden önce topa ulaşıyor. Tek dokunuşta soluna çekip kaleciden sıyrılıyor. Dar açıya rağmen pozisyonu zorlamıyor. Altı pastaki arkadaşını bulup presle başlayan aksiyonu asistle tamamlıyor. Fosso'nun topla oynarken yaşadığı en ciddi problem, ilk kontrolünün kalitesinden çok top kendisine ulaşmadan önce çevresinden yeterli bilgi toplamaması. Pas opsiyonu olmak için doğru bölgeye geliyor. Ancak kör tarafındaki rakibi kontrol etmeden topu istediğinde, sahip olduğu zaman sandığından çok daha kısa olabiliyor. Bu eksiklik kendi yarı sahasında daha büyük risk yaratıyor. Sırtındaki baskıyı fark etmediğinde rakip Fosso daha ikinci aksiyonuna geçemeden topa müdahale edebiliyor. Orta sahadaki bir kayıp açık alanda yakalatırken ceza sahası içinde yapılan aynı hata doğrudan şut fırsatına dönüşebiliyor. Burada sorun topu koruyacak fiziksel gücünün bulunmaması değil. Rakibi gördüğünde vücudunu araya sokabiliyor ve teması karşılayabiliyor. Fakat o temasa hazırlanabilmesi için önce omzunun üzerinden bakması gerekiyor. Fosso bu alışkanlığını geliştirmediği sürece geriden çıkışta güvenli bağlantı olmak isterken takımını en tehlikeli bölgelerde baskıya açık bırakabilir. Bu pozisyonda takımı baskıdan çıkmaya çalışırken top Fosso'ya geliyor. Bu kez önceki bölümde gördüğümüz hatanın tersini yapıyor. Top ayağına gelmeden sağ kanattaki koşuyu fark etmiş durumda. Kontrol etmek yerine tek vuruşla savunmanın arkasına bırakıyor. Pas hem baskıyı tek hamlede kırıyor hem de arkadaşının hızını kesmeden hücumu taşıyor. Devamında savunmacının elle müdahalesi geliyor ve takımın penaltı kazanıyor. Fosso'nun hücumdaki en düzenli alışkanlıklarından biri ceza sahasının içine yerleşmek yerine yay çevresinde kalması. Kanattan gelen orta uzaklaştırıldığında ya da savunmadan seken top ceza sahasının dışına düştüğünde çoğu kez ilk hareketlenen oyunculardan biri o oluyor. Bu konum ona doğrudan skor katkısından önce başka bir görev veriyor. Hücumu bitmiş kabul etmeden topu yeniden takımına kazandırmak. Top önüne düştüğünde her seferinde şuta yönelmiyor. Rakip üzerine çıkmışsa yakındaki bağlantıyı kullanıyor. Savunmanın ağırlığı bir tarafa kaymışsa oyunu ters kanada taşıyor. Böylece takımının yerleşik hücumu tek bir ortayla sona ermiyor. Fosso ceza sahası yayını ikinci aksiyonların başladığı bölgeye dönüştürüyor. İlk dokunuşu her zaman yaratıcı bir sonuca çıkmasa da topun yeniden rakip savunmanın karşısında kalmasını sağlıyor. Bu da takım arkadaşlarının ceza sahasındaki yerleşimini kaybetmeden hücuma devam etmesine yardım ediyor. Fakat aynı bölge ona düzenli olarak şut fırsatı da veriyor. Ve burada oyununun belirgin sınırlarından biri ortaya çıkıyor. Vuruşlarında ortak bir kalite görmek zor. Bazı pozisyonlarda acele ediyor. Bazı pozisyonlarda topun altına fazla giriyor.
Uygun açı bulduğunda bile kaleciyi zorlayacak sertliği ve yönü aynı anda üretemiyor. Geçtiğimiz sezon süre aldığı iki takımda ceza sahası dışından kullandığı toplam 17 şutta gol bulamaması da görüntülerdeki bu verimsizliği destekliyor. Yine de tamamen şut tehdidi olmayan bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Vücudunu kaleye çevirebildiği ve topu önüne temiz alabildiği anlarda uzak köşeyi zorlayan daha kontrollü vuruşlar çıkarabiliyor. Ancak bunlar tekrarlanan bir hücum gücü değil, arada gördüğümüz istisnalar. Bu yüzden Fosso'nun yağ çevresindeki değerini şutları üzerinden okuyamıyoruz. Fosso, hücumda sürekli ceza sahasına giren bir oyuncu değil. Ancak çoğu zaman topu arkadaşına bıraktıktan sonra aksiyonu bitmiş kabul etmiyor. Savunma pasın yönüne doğru kaydığında açılan koridoru takip edebiliyor. Ve geride kalmak yerine koşusuyla hücuma yeni bir oyuncu ekleyebiliyor. Bu hareketlilik hem yerleşik hücumlarda hem de top kazanıldıktan sonraki geçişlerde görülüyor. Stoperlerin arası açıldığında doğrudan ceza sahasına girebiliyor. Rakip savunma öne çıkmışsa orta sahadan başladığı koşuyla savunmanın arkasına ulaşabiliyor. Buradaki değeri topu ayağına isteyip hücumu yönlendirmesi değil, savunmanın birkaç saniyeliğine bıraktığı boşluğu zamanında kullanması. Bu koşular genelde skor getirmiyor. Yine de Fosso'nun sade pas oyununa başka bir katman ekliyor. Bu kesitte maç 1-1 ve dakika 90+4. Fosso karşılaşmaya ilk 11'de başlamış ve hala kendi ceza sahasının hemen önünde. Takımı topu kazandığı anda beklemek yerine doğrudan rakip ceza sahasına koşuyor. Hücum ilerlerken temposunu düşürmeden penaltı noktasına ulaşıyor ve ona çevrilen topu tek vuruşla filelere gönderiyor. Maçın son anındaki bu depar takımına 3 puanı getiriyor. Onun oyundaki değerini yalnızca topa yaptığı dokunuşlarla anlamak kolay değil. Çünkü Fortuna Start'ta ondan beklenen şey hücumları kendi pas kalitesi etrafında yönetmekten çok, takımın farklı oyun evreleri arasında düzenini korumasıydı. Topun kimde olduğuna göre bulunduğu hat değişiyor. Ama üstlendiği görev aynı kalıyor. Yapının eksik kalan parçasını tamamlamak. Fortuna geriden çıkarken stoperlerin arasına ya da yanına yaklaşarak ilk pas hattına fazladan bir oyuncu ekliyor. Bu hareket stoperlerin daha geniş yerleşmesine, beklerin öne çıkmasına ve takımın baskıya karşı bir geri dönüş noktası bulmasına yardım ediyor. Paslarında önceliği çoğunlukla güvenlik. Önünde belirgin bir kanal açıldığında baskıyı aşan paslar çıkarabildiğinde görüyoruz. Ancak bunlar düzenli biçimde oyunun hızını değiştiren bir repertuara dönüşmüyor. Bu rol Sturm Graz'a geçtikten sonra da tamamen kaybolmuyor. Topu uzun süre ayağında tutmadan bağlantıyı sürdürüyor ve hücumun akışına zarar verecek gereksiz bir aksiyon aramıyor. Bu sadelik bazı anlarda sıradan görünebilir. Yine de takımın yerleşimini koruyan oyuncunun her hücumda görünür bir iz bırakması gerekmiyor. Top rakibe geçtiğinde ise Fosso'nun konumu daha belirgin biçimde değişiyor. Fortuna derine çekilirken orta saha çizgisinde kalmak yerine sağ veya sol stoper bölgesine kayarak dörtlü savunmayı beşliğe tamamlıyor. Rakibin hücum yönüne veya takım arkadaşlarının yerleşimine göre şekilleniyor. Savunma hattına bu kadar rahat geçebilmesi pozisyon disiplinini ve alan sorumluluğunu gösteriyor. Fakat doğal bir stoper olmadığı da anlaşılıyor. Çizgiden ne zaman çıkacağı, ceza sahasına gelen topa hangi açıyla müdahale edeceği ve ilk hamlesi boşa çıktığında arkasındaki alanı nasıl koruyacağı konusunda aynı güveni her pozisyonda veremiyor. Başarılı bloklarının yanında müdahalesini temiz tamamlayamadığı veya çıktığı bölgeyi açık bıraktığı anlar da var. Fosso takımın oyununu kendi etrafında kurmuyor. Top takımındayken ilk pas hattını, top rakipteykense savunma hattını tamamlıyor. Onu kullanışlı yapan da farklı rollerde parlaması değil, takımın şekli değişirken ihtiyaç duyulan boşluğa zamanında yerleşebilmesi. Fosso bu kesitte önce sağ bekine tek pasla duvar oluyor ve rakibin ilk baskısını aşmasına yardım ediyor. Pasını verdikten sonra yerinde kalmıyor. Sol bek ile stoper arkasındaki koridora koşarak yeniden oyuna dahil oluyor. Ceza sahasında topu kontrol etmeden arka direğe çevirmek istiyor. Ancak savunma araya giriyor. Seken top tekrar önüne düşünce bu kez sol ayağıyla yakın direği buluyor ve başladığı hücumu golle bitiriyor. Ryan Fosso'nun kariyerinde hazır bir yol yok. Young Boys altyapısından yetişti ama A takım kapısı açılmayınca 19 yaşında Vaduz'a giderek kendi basamaklarını oluşturmaya başladı. Vaduz dönemi onun için yalnızca bir ara durak değildi. Yetişkin futboluna gerçek geçişiydi. Ardından bedelsiz şekilde Fortuna Star'da giderek bir üst seviyeye ulaştı. Fosso her adımda önce oynayabileceği yeri buldu. Sonra bir sonraki seviyeye geçti. Fortuna'daki rolü izlediğimiz görüntülerle de uyumlu biçimde daha merkeziydi. Maç başına 54,2 kez topla buluşması, takımın pasta yerleşirken onu ne kadar sık kullandığını gösteriyor. Ocak 2026'da Sturm Graz 900 bin euro karşılığında onu transfer etti. Fosso da bu geçişi kendi tavanının nerede olduğunu görme fırsatı olarak anlatıyordu. Avusturya'da oyun daha aza yana geldi. Koşu hacmi ve kapattığı alan daha görünür hale geldi. Sturm Graz döneminde 90 dakika başına 18 depar atması da bu değişimin önemli işaretlerinden biri. Sezonun ilk yarısında pas yapısının içindeki bağlantı oyuncusuyken ikinci yarıda daha çok alan tamamlayan ve geçişlere yetişen bir orta sahaya dönüştü.
İsviçre'de doğdu ve ülkenin genç milli takımlarında oynadı. Ancak 2026'da ailesinin ülkesi Kamerun'u seçti. Bunun kalpten gelen bir karar olduğunu söylüyor. Çocukluğunda Kamerun maçlarını takip ettiğini, Samuel Eto'o'nun yanında kendi pozisyonuna daha yakın olduğu için özellikle Alex Song'dan etkilendiğini söylüyor. Sturm Graz'a geleli yalnızca birkaç ay olmasına rağmen adı yeniden transfer haberlerinde geçiyor. Rangers, Torino ve Levante'nin ardından Anderlecht de Fosso'yu listesine ekledi. Bu kadar farklı kulübün aynı oyuncuya yönelmesi, Fosso'nun yıldız özelliklerinden çok farklı sistemlerde kullanılabilen görev profilinin ilgi çektiğini düşündürüyor. Üstelik onu yakından görmek için Türk futbol severlerin önünde güncel bir fırsat da var. Sturm Graz bu videonun paylaşıldığı akşam Şampiyonlar Ligi elemesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu eşleşmenin ikinci maçı öncesinde vakit bulabilirsem Sturm Graz'da belki de en çok beğendiğim ve geleceğini oldukça parlak gördüğüm Hödl için de ayrı bir analiz paylaşmayı düşünüyorum. Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz yakından takip ettiğim ve hakkında gerçekten bilgi sahibi olduğum takımlarla eşleştiğinde o ekiplerden oyuncu analizleri paylaşmayı düşünüyorum. Sizce bu tür videoları maçlardan önce kanalda daha sık görmeli miyiz? Bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Avusturya Bundesliga'dan daha önce analiz ettiğimiz Romeo Amane ile yan yana koyduğumda kendi takımım için benim tercihim Amane olurdu. Çünkü Amane top gelmeden önce çevresini daha düzenli kontrol ediyor. Kazandığı mücadeleden sonra topu taşıyabiliyor ve önündeki dikine çözümü Fosso'dan daha sık kullanıyor. Fosso'da ise pasın ağırlığı, çevre kontrolü ve birebir savunmanın son hamlesi aynı güveni her pozisyonda vermiyor. Ceza sahası yayına sık ulaşmasına rağmen uzaktan şutları da düzenli bir kaliteye ulaşmış değil. Ama Fosso'nun değeri başka yerde. Oyunu kendi yetenekleri etrafında değiştirmiyor. Teknik direktörün istediği yapıya uyum sağlıyor. Savunma hattına kayabiliyor. Sahipsiz toplara erken hareketleniyor. Uzun koşuları bırakmıyor ve kazandığı topu çoğunlukla sade biçimde kullanıyor. Maçın yıldızı olmadan takımın birçok küçük ihtiyacını karşılayabiliyor. Bu nedenle Fosso'yu etrafında oyun kuracağınız bir orta saha olarak değil de kurulmuş düzenin eksik parçalarını tamamlayan bir görev oyuncusu olarak görüyorum. Yanında topu yönlendiren, daha yaratıcı bir merkez bulunan, topsuz oyunda disiplin isteyen ve gerektiğinde savunma şeklini değiştiren takımlarda daha değerli olabilir. Rangers, Torino, Levante ve Anderlecht'in ilgilendiği profil de bence tam olarak bu. Sizce bu dört kulüpten hangisi Fosso için en doğru adım olur? Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve hype vermeyi unutmayın. Bitiş ekranına Romeo Amane videosunu ve sonrasında transfer olan oyuncuları konuştuğumuz Scouting 35 arşivinden serisinin ilk bölümünü bırakıyorum. Buraya kadar vaktini ayıran, izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.